Kamboçya'nın bir köyünde gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara ve keşişlere. Kantin için geliyorlar, bir şeyler veriliyor. Köyümüzün kafesinde kahve içeceğiz şimdi. Sahibinin gelmesini bekliyoruz. Bahçe işlerine gidiyoruz. Biraz da tarla bahçe diyelim. Dünyayı gezmek mi? Sadece gezmek mi? Yoksa dünyayı gezerken insanların hayatlarına dokunmak mı derseniz tabii ki insanların hayatlarına dokunarak gezmek. Şu Kamboçya'nın güler yüzlü insanlarına ben kurban olayım ya. Bye bye. Teacher, I love student. Yes. Teacher. Teacher. Right. R. R. Teacher. Teacher. Yes. Two camera. One camera. One. One camera. Evet arkadaşlar, bugün okulda son günümüz. Pazartesiden Cuma'ya çok keyifli bir hafta geçirdik. Çocuklar hediyelere boğdular beni. Hediye dediysem çikolata verdiler, sonrasında şeker verdiler, güzel bileklikler verdiler. Şu güzel kolyeyi, bu küpeyi. Sonra şu bileklikleri, ve şu güzel bileklikleri verdiler. Yavrum, çocuklarımdan bir tanesi gelmiş. Bye bye. Bye bye. Oh, good. Good. Bye bye. Çocuklardan bir tanesi bugün geldi. Böyle bazıları işte hediye falan veriyorlar. Şu bilekliklerden küçük toka, küpe falan, minik bir şeyler. Bir tanesi gelmiş yavrum, diyor ki bana sorry teacher diyor. Bir de sınıfın en yaramaz çocuklarından bir tanesi, özür dilerim öğretmenim. Hediyem yok benim dedi. Ya bak. Hello. Tam duygulanacağım, şunlar geliyor. Hello. 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 Ter içinde kalmışlar yavrularım. Arkadaşlar buradaki çocukların durumu iyi değil. Buradaki çocukların durumu iyi değil, ailelerin durumu çok iyi değil, ülkelerin durumu çok iyi değil ama öyle bir öğrenme aşkları var ki her biri derste öyle bir aşkla söylemek istiyorlar ki cümleleri okumak istiyorlar. Birbirlerine söz hakkı tanıyorlar. Çok keyifli bir haftaydı şu an anlayacağınız üzere. Bir de bize şöyle güzel bir katılım belgesi verdiler. İşte gönüllülük yaptığınız için teşekkür ederiz falan diye. Hiçbir zaman unutmayacağım ben burayı. Video.
Teacher, I love student. Yes. Teacher. Teacher. Right. R. R. Teacher. Teacher. Yes. Camera. One camera. One. One camera. Dòm dẻ kì. Mẹ chua. Mở. Gì vậy? Mẹ khăn em muối. Chị đã mò ơi. Chồng. Khăn nét thôi. Chan. One camera. Only this. You can. Oops. You can see yourself. Like. Khinh thằng này. Chị đã mò. Wow. Gönüllülüğümün son gününde çocuklar bize hazırladıkları töreni sundular. Khmer geleneğine göre dans ettiler. Kendi figürlerini konuşturdular. Birlikte sandalye kapmaca oynadık. Leaf, flowering and non-flowering plant. Plant that bear flower are flowering. Gösteri bitince artık veda zamanı geldi. Thank you for everything. Bye bye. See you again. Bye bye. Bye. See you again. Thank you for coming in our community. Thank you for you have to take our children in the community. Yeah, you are a beautiful volunteer in our heart. So I hope you will come again. Thank you so much. Good luck. Like. How do you say like in Beğen. how? Beğen. Ben. And then us together and subscribe. How do we say unsubscribe? Abone ol. Huh? Abone ol. Abone ol. Yes. You should have done that. Abone ol. Practice. Abone ol. Okay. Yes. And write comment. Abone ol. Yorum yap. Yorum yap. Abone ol. Abone ol. Yorum yap. Abone ol. Yorum yap. Yes. You say 3, 2, 1. Right. Ready? Abone ol. Wait, what is it? Abone ol, yorum yap. Abone ol. Yorum yap. Okay. Yes. Ready? Abone ol, yorum yap. Abone together. 3, 2, 1. Abone ol. Yorum yap. Evet, sizlerle hayatımın en anlamlı deneyimlerinden birini paylaştım. Peki böyle bir projeye nasıl katıldım? Yurt dışında gezerken nasıl gönüllü çalışabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Avantajları neler? Gelin hepsini birlikte inceleyelim. Son 2 videomda da paylaştığım gibi Kamboçya'da bir köy okulunda gönüllü İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Asıl mesleğim öğretmenlik veya İngilizce öğretmenliği değil. Günlük programım oldukça yoğun ama bir o kadar da keyifliydi. Sabahları Budist tapınağı olan pagodada keşişlere İngilizce dersi verdim. Öğleden sonraları ise okula gelip çocuklarla çalıştım. Çocuklar sabah saatlerinde Khmer dilinde eğitim aldıkları kendi okullarına gidiyor. Öğleden sonra ise gönüllülerin ders verdiği bu okula geliyorlardı. Okul tamamen gönüllülük esasına dayalıydı ve burada verilen eğitimler çocukların geleceğini şekillendirmede büyük rol oynuyordu. Bu süreçte keşişlere verdiğim dersler benim için farklı bir deneyim oldu. Onların yaşadığı maneviyat dolu ortamda bir yandan İngilizce öğretiyor, bir yandan da Budist felsefeyi ve yaşam tarzlarını öğreniyordum. Bu etkileşim sadece benim değil, tüm gönüllülerin kültürel anlamda büyük bir dönüşüm yaşamasını sağlıyordu. Benden başka 3 gönüllü arkadaşım daha vardı. Yani orada toplam 4 İngilizce öğretmeniydik. Okulda konakladık. Herkesin farklı bir geçmişi, öğretme yöntemi, hikayesi vardı. Bu çeşitlilik sayesinde eğitim ortamı çok daha dinamik hale geldi. Geceleri bazen bir araya gelip yerel kültürlerimiz hakkında konuşuyor. Bazen de birlikte yemekler yapıp farklı mutfakları deneyimliyorduk. Buradaki çocuklar inanılmaz derecede neşeli ve enerjik. Dersler bittikten sonra onlarla oyunlar oynadık. Bazen birlikte resimler yaptık. İlk başta dillerini bilmiyor olmam bir engel gibi görünse de zamanla fark ettim ki samimiyet ve gülümseme ortak dilimiz ve her şeyin önünde geliyor. Onlarla bağ kurmak için
bir dilden fazlası gerekiyordu. Sabır, empati ve içtenlik bence bunlar. Burada sadece akademik bilgi vermek değil, aynı zamanda onların özgüvenini arttırmak da önemliydi. Çünkü çoğu çocuk İngilizce konuşmaya çekiniyor ama aynı zamanda da çok büyük bir istek duyuyorlardı. Oyunlarla, şarkılarla, hikayelerle bunu aştık ve onların gözlerindeki ışıltıyı görmek, bir şeyler öğrendiklerinde duydukları mutluluğu paylaşmak paha biçilemez bir duyguydu. Ve işte son günümüze geldik. Veda etmek her zaman zor ama o günü unutulmaz hale getirmek istedik. Çocuklarla oyunlar oynadık, dans ettik, bol bol güldük. Aynı zamanda bana küçük hediyeler verdiler. Resimler yaptılar. Bunlar beni çok mutlu etti ve duygusal anlardı gerçekten. Bu tür bir projeye katıldığınızda sadece başkalarına yardım etmiyorsunuz, kendinizde büyük bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Empati yeteneğiniz gelişiyor, sabır öğreniyorsunuz ve dünyanın bambaşka bir yüzüyle tanışıyorsunuz. Bence seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değil, aynı zamanda yeni insanlar tanımak ve kültürleri derinlemesine deneyimlemek demek. Peki sizler de böyle bir gönüllü deneyime katılmak istediniz. Ne yapıyorsunuz? Ben bu projeyi Worldpackers platformu aracılığıyla buldum. Worldpackers dünyanın dört bir yanındaki gönüllü projeleri keşfetmenizi sağlayan bir platform. Platformda sadece öğretmenlik değil, ekolojik projeler, hostel işletmeciliği, sanat etkinlikleri veya kendi yeteneğinize göre birçok alanda gönüllü projeler bulabilirsiniz. Yıllık belli bir ücret ödüyorsunuz ve benim onlarla güzel tatlı bir işbirliğim oldu. Buraya aşağıya link bırakacağım. O linkte de benim kodumla isterseniz yıllık üyelik alabiliyorsunuz. Bu üyeliğin karşılığında da anlaştığınız yerde ücretsiz konaklama ve ücretsiz işte 2 öğün olabiliyor, 3 öğün olabiliyor duruma göre yemek yeme imkanı ediniyorsunuz. Bazı ülkelerde, durumu olmayan ülkelerde siz ödeme yapıyorsunuz. Mesela ben bu çalıştığım okula ufacık bir ödeme yaptım ama bu ödeme okulun kendini idare ettirebilmesi için, öğrencilere materyal alınması için verilen bir ödemeydi. Dediğim gibi Nepal gibi birkaç ülkedeki baktığım gönüllü işlerde de aynı şekilde cüzi miktarlar ödeyebiliyordunuz. Ama bir hostelde kaldığınızda bile daha fazla harcıyorsunuz. Ki bu yani sadece işin maddi boyutu değil, manevi olarak kattıkları çok çok daha fazla. Bunun yanı sıra cebinize olan katkıda da dediğim gibi hem kültür öğrenme açısından birçok anlamda pek çok avantaj sağlayan bir durum bana kalırsa. Benim gördüğüm ilanlardaki günlük çalışma süreleri genellikle 4 ya da 5 saatti. Dediğim gibi bunun karşılığında sizlere bazen 2, bazen 3 öğün yemek veriyorlar. Haftanın 2 gününde genellikle izinli oluyorsunuz. Eğer siz de dünyayı gezerken yeni insanlar tanımak ve aynı zamanda bir topluluğa katkı sağlamak istiyorsanız gönüllü çalışma harika bir seçenek olabilir. Bu süreçteki en büyük avantajlardan biri dediğim gibi manevi olarak sizi bir doyuma ulaştırması ve aynı zamanda seyahat ederken de bütçenizi koruyabilmeniz. Konaklama ve yemek gibi büyük harcamaları düşünmeden farklı ülkelerde bu sayede uzun süre kalabilir ve oradaki yaşamı gerçekten deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca yerel halkla yakın ilişkiler kurup turistik bir deneyimin çok çok ötesine de geçebilirsiniz. Bu deneyim bana sadece öğretmenlik yapmayı değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı, farklı kültürlerle kaynaşmayı da öğretti. Seyahat ederken yalnızca turistik noktaları gezmek yerine bir topluluğun parçası olmak ve gerçekten fark yaratmak inanılmaz bir his. Siz de böyle bir deneyime katılmak isterseniz yorumlarda fikrinizi benimle paylaşın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.